Çin'den Pekin'den Ural dağlarına kadar at sürdü. Ordularını dünyanın tüm topraklarına karşı sefere geçirdi. Sadece Nişabur'da 1 milyon insanı öldürttü. Peki ne için Cengiz Han dünyanın en büyük imparatorluğunu kurdu? Yoksa çok kıymetli bir şey mi arıyordu? Neye ulaşmak için dünyanın 2/3'ünü fethetti? Peki Cengiz Han aslında neyi arıyordu? Kutsal bir emanet mi? Kadim bir sır mı? Cevapları ve tüm hayatını bu videoda bulacaksınız. Tarihin bilinen en büyük hükümdarı ve dünyanın en büyük imparatorluğunu kuran Cengiz Han intikamını doğduğu bozkırların dışına kan ve acımasızlığıyla taşıyarak Orta Asya'dan Avrupa'ya ordularıyla şehirlerin üzerindeki kabus gibi çöktü. Cengiz Han'ın doğumuyla ilgili ilginç bir rivayet vardır. Söylentiye göre dünyaya geldiğinde eli yumruk şeklindeydi ve avucunda kan vardı. Kabile kahinleri bu işareti yorumlayarak 1162 yılında doğan bu çocuğun ilerleyen yıllarda büyük bir savaşçı olacağını öngördüler. Cengiz Han, Çin'den İran'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada seferler düzenledi. Bu seferler sonucunda Asya'nın neredeyse tamamını hakimiyeti altına aldı. Tarihçilere göre Cengiz Han'ın seferleri sırasında ölen insan sayısı 20 milyon, bazı kaynaklara göre ise 40 milyon civarındaydı. Bu rakam o dönemin dünya nüfusunun yaklaşık %11'ine tekabül ediyordu. Peki Cengiz Han Türk müydü? Cengiz Han'ın doğduğunda adı Timuçin'di. Kabileler arası savaşların eksik olmadığı acımasız topraklarda dünyaya gelmişti. Babası Yesügey Bahadır, Kıyat Tatar boyunun lideriydi. Kıyat Tatar boyu o dönemde Moğol topraklarının en ünlü kabilelerinden biriydi. Tarihçiler ve antropologlar genellikle Moğol ve Türk ırklarını kuzen olarak nitelendirirler. Cengiz Han, başarıya giden tek yolun savaşmak olduğunu acı bir şekilde öğrendi. Babası Yesügey Bahadır, rakip kabilelerden biri tarafından öldürülmüştü. Cengiz Han, Orta Asya bozkırlarında dağınık yaşayan kabileleri birleştirdi. İlk olarak ona ölümüne bağlı bir avuç adamla işe başladı. Kısa sürede yenilmez bir savaş makinesine dönüştü. Cengiz adının anlamı tek hakimdir. Bu ismi sonradan almıştı. Asıl adı Temuçin'di. Cengiz Han'ın en büyük başarılarından biri, kendi başına buyruk yaşayan Moğol kabilelerini birleştirmesi ve onları organize bir güce dönüştürmesiydi. Bu birliği sağlamada Cengiz Han'ın liderlik vasıfları ve ona duyulan sadakat büyük rol oynadı. Büyük fetihler dönemi Cengiz Han ve ordusunun gözünü Çin'e dikmesiyle başladı. Çin'in efsanevi zenginliği Moğollar için büyük bir çekim merkeziydi. Cengiz Han en iyi bildiği şeyi yaparak, savaşarak ve yağmalayarak Çin'i fethetmeye girişti. Sonuç Moğollar için tam bir zaferdi. 1211 yılında Pekin düştü. 1215 yılında ise tüm Çin Moğol hakimiyetine girdi. Pekin'in düşüşü tarihe geçen bir kuşatma hikayesidir. Yüksek surlarla çevrili kent, Cengiz'in ordusu kapıya dayandığında bu surların kendilerini koruyacağına inanarak içeri kapandı. Ancak Cengiz Han kurnaz bir strateji izledi. Kaleye saldırmak yerine kentin tüm dış bağlantılarını kesti. Dışarıda keyifle ziyafet çeken Moğol ordusu aç kalan Pekinlilerin gözü önünde kuzu ve oğlak çeviriyordu. 3-4 ay süren bu abluka sonunda açlıktan kırılan kent halkı teslim olmak zorunda kaldı. Tarihimizde de aman taktiği olarak geçen bu kuşatma taktiği daha sonra Osmanlılar tarafından da Bursa ve İznik'in fethinde başarıyla uygulanacaktı. Çin'i fethettikten sonra Cengiz Han ve Moğol ordusu rotayı batıya çevirdi. Avrupa'nın içlerine kadar ilerleyen Moğol ordusu geçtiği her yere korku saldı. Ancak Cengiz Han sadece kaba kuvvete dayanan bir lider değildi. Gerektiğinde diplomasiyi de ustaca kullanır, hedef aldığı şehirleri ikna yoluyla hakimiyeti altına alırdı. Cengiz Han için sadakat en önemli değerdi. Bu değere aykırı davranan şehirleri içindeki tüm canlılarla birlikte yerle bir etmekten çekinmezdi. Nişabur ve Otrar bunun en bilinen örnekleridir. Cengiz Han, çağının ötesinde işler başarmasına rağmen tarihte daha çok acımasızlığı, zulmü ve kiniyle anılır. İlginçtir ki Cengiz Han döneminde ve sonrasındaki Moğol hakimiyeti sırasında Müslümanlar ile Hristiyanlar arasındaki çatışmalar azalmış, iki taraf ortak bir düşmana karşı birleşmiştir. Peki Han Cengiz bu kadar seferde neyi aradı? Tabii ki amacı zenginlikler, yağma ve güçtü ancak yıllar geçtikçe ölümü hatırlamaya başlamıştı. Cengiz Han gücünün zirvesindeyken bile ölüm korkusuyla yaşıyordu. Kendisini dünyanın efendisi olarak gören Han ölmek istemiyordu.
istiyordu. Ölümsüzlüğü aradı. Bu arayış özellikle Taoist simyacı Chiu Chu-chi ile olan görüşmesiyle belgelenmiştir. Cengiz Han'ın bu ilgisi özellikle Çin'deki Taoist simya geleneğiyle bağlantılıdır. Çünkü Taoizm uzun yaşam ve ölümsüzlük iksiri gibi kavramlara odaklanan bir inanç sistemidir. Taoist simyacılar uzun yaşam ve ölümsüzlük üzerine çalışmalarıyla ünlenmişti. Cengiz Han bu bilgelerden özellikle Chiu Chu-chi'nin ününü duyarak onunla görüşmek istedi. Ancak Chiu Chu-chi ona ölümsüzlük yoktur, sade ve erdemli yaşam ömrü uzatır demiştir. Bu Taoistlerin daha etik ve doğayla uyumlu yaşam önerisiydi. Cengiz Han'ın ölümü hayatı kadar dramatik değildi. Cephelerde kasırga gibi esen bu büyük komutan rivayete göre 18 Ağustos 1227 günü attan düşerek hayatını kaybetti. Ölümünden sonra çocukları ve torunları onun mirasını devam ettirdi. Kore'den Rusya'ya, Anadolu'dan Orta Doğu'ya kadar geniş bir coğrafya Moğol atlarının toynaklarıyla çiğnendi. Bazı tarihçilere göre 1258'de Bağdat'ın Moğollar tarafından yağmalanması olası bir İslam Rönesansı'nı daha filizlenmeden yok etti. Cengiz Han tartışmasız tarihin en büyük liderlerinden biridir. Ölümünde bıraktığı imparatorluk, Büyük İskender'in topraklarının 4 katı, Roma İmparatorluğu'nun 2 katı büyüklüğündeydi. Hiç yenilgi yüzü görmemesi, onu tarihin en başarılı komutanlarından biri yapar. Cengiz Han'ın yönetimi altında Asya ve Avrupa arasındaki ticaret ve kültür alışverişi arttı. Ancak bu olumlu gelişmelerin yanında istilalar sırasında pek çok medeniyet de yok edildi. Cengiz Han ticarete büyük önem verirdi. Askerlerine tüccarları korumaları emrini vermiş, ticaret yollarının güvenliğini sağlamıştı. Din konusunda ise görece hoşgörülüydü. Hakimiyeti altındaki halkların inançlarına karışmaz, hatta din adamlarını vergiden muaf tutardı. Cengiz Han'ı bu derece başarılı yapan bir diğer önemli unsur posta ve haberleşmenin üst düzeyde olmasıydı. Cengiz Han'ın ulakları ülke çapında sınırsız yetkilere sahipti. Mesela haber taşıyorsa istediği kişinin atına el koyma hakkı vardı ve haber taşıyan ulaklar dokunulmazdı. Cengiz Han ve Moğollar kağıt ve barut gibi Çin'de doğan yeniliklerin Avrupa'ya ulaşmasında önemli rol oynadılar. Ayrıca Orta Asya'daki Türk boylarının Anadolu'ya göç etmesine de vesile oldular. Ancak Cengiz Han'ın mirası sadece bunlarla sınırlı değildi. Soyu ele geçirdikleri topraklara genellikle yağma, tecavüz ve vahşet götürdü. Cengiz Han'ın hayatı zorluklarla doluydu. Genç yaşta babasını kaybetti. İlk eşi Börtemerkit kabilesi tarafından kaçırıldı. Börte'yi kurtardıktan 9 ay sonra doğan çocuğun babasının kim olduğu belirsizdi. Cengiz Han bu çocuğa Moğolca konuk anlamına gelen Cuci adını verdi ve onu öz oğlundan ayırmadı. Ne var ki Cucuci Cengiz Han'dan önce öldü. Cengiz Han'ın etkisi ölümünden sonra da devam etti soyu. Çin'den Rusya'ya, Anadolu'dan Viyana'ya kadar uzanan bir coğrafyada hüküm sürdü. 1242 yılında Cengiz soyundan gelen torunu Batuhan Viyana önlerine kadar geldi ancak ölünce ordu geri döndü. Bu Avrupa için bir kurtuluş oldu. Tarihçiler, Moğol ordusunun Ukrayna'daki saldırılarının veba salgınının yayılmasında etkili olduğunu düşünüyor. Cengiz Han'ın mezarının yeri hala bilinmiyor. Kendi vasiyeti üzerine mezarının belli olmaması için cenaze törenine katılan rivayete göre 2000 kişi öldürülmüş, mezarın üstü atlara çiğnetilmiştir bugün. Mezarının Burhan Haldun Dağı eteklerinde olduğu tahmin ediliyor. Ancak Cengiz Han'ın mezarının hala bulunamamış olması, onun ölümsüz olduğu yönündeki söylentileri beslemiştir. Bu gizem, onun ölmemiş olabileceği efsanelerini doğurdu. Cengiz Han'a atfedilen ünlü bir söz var. Ben, Tanrı'nın yeryüzündeki gazabıyım. Bu kadar büyük günahlar işlemiş olmasaydınız, Tanrı benim gibi bir cezayı başınıza musallat etmezdi. Ölmeden önce taht kavgalarını önlemek için İmparatorluğunu oğulları arasında paylaştıran Cengiz Han'ın kurduğu devlet, ölümünden sonra 150 yıl daha ayakta kaldı. İmparatorluğun yaşayan son temsilcisi Emir Han, 1920'de Sovyetler Birliği güçlerince devrildi. Yani Cengiz Han'ın etkisi neredeyse 20. yüzyıla kadar sürdü. Günümüzde yapılan DNA araştırmaları, Asya halklarının yaklaşık %8'inin genetik olarak Cengiz Han'a uzandığını gösteriyor.